Dinojays kanalından herkese selamlar, sevgiler. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün önemli bir konuyu tartışacağız. Birçok takipçimin bana attığı mesajlarda turistik vize nasıl alınır, bu süreç nasıl ilerler, bunu sizlere tek tek anlatmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz şu anda Covid'den dolayı Türkiye'deki başkonsolosluklar hem İstanbul hem de Ankara'daki kapalı. Belirli vizeler şu anda işlev görüyor. Turistik vize için de yaklaşık bir sene ya da 1,5 sene sonraya randevu veriliyor. Ben kendimden de örnekler vereceğim. İlk turistik vizemi nasıl aldım? Nelere dikkat ettim? Bunlar önemli faktörler. Bunları sizlere anlatıp ondan sonra vizeyi aldıktan sonra hangi süreçler sizleri bekliyor? Bunları da sizlere arz edeceğim. Şimdi arkadaşlar, turistik vizenin iki tür çeşidi var. Biri B1, bir de B2 dediğimiz vize var. B1 iş seyahati dediğimiz vize türü. Yani E1, E2 ve E5 vizesinden önce turistik olarak gelirsiniz. Buraya iş takiplerinizi yaparsınız. Sonra ticari vizeye statünüzü değiştirirsiniz. Bu B1 vizesi. Hani bunu fazla anlatmayacağım çünkü bu apayrı bir konu olur. O yüzden B2 vizesini anlatmaya çalışacağım. B2 dediğimiz seyahat, işte akraba ziyareti, eğlence gibi, balayı gibi dediğimiz turistik vize. Şimdi B2 vizesini alırken ilk önce en az 6 aylık bir pasaportunuzun olması lazım. 6 aydan önce olursa maalesef vize başvurunuz ret oluyor. O yüzden en az süreci 6 ay olması lazım pasaportunuzun. Ve en önemlisi D160 formu dediğimiz bir form var. Ya ister bunu kendiniz doldurabilirsiniz, isterseniz de tanıdığınız ya da başka bir acenteye de doldurtturabilirsiniz. Burada en önemli olan faktör yazı karakterlerinin tamamen İngilizce olması. Yani adınız, örnek veriyorum, Rıfat'sa siz Rıfat yazdığınız zaman maalesef sıkıntı olabiliyor. O yüzden Rifat yazmanız lazım. İ harfini kullanmanız lazım. D160 formunu doldurduktan sonra tabii belirli evraklar istiyorlar sizlerden. Eğer çalışıyorsanız şirketinizden antetli bir kağıt, işte o süreçler arasında Dinojays işte şu tarihten itibaren şirketimizde çalışıyor, şu tarihler arasında Amerika'ya seyahatinde herhangi bir sakınca görmüyorum diye bir antetli kağıtlı bir evrak almanız lazım, kaşeli, imzalı. Sonra maaş bodronuzu almanız lazım. Bu evrakları doldurduktan sonra zaten ilk önce D160 formuyla pasaportunuzu, daha doğrusu D160 formunu gönderiyorsunuz. D160 formu zaten sizin vize alıp almayacağınızın %80'i. Geri kalan %20 de sizin face to face, yani yüzde olan görüşmenizdeki şansınızı belirliyor. O yüzden dediğim gibi D160 formu çok önemli. Yani bana sorarsanız hani acenteye bir miktar para verip bunu doldurtursanız daha iyi olur. Çünkü işi sağlam almanıza fayda var. Şimdi D160 formunu doldurdunuz. Mülakat tarihiniz geldi. Konsolosluğa gideceksiniz. Şimdi arkadaşlar, kendi gözlemlerimden anlatıyorum. Tabi bunu birçok forumda da okumuştum o dönemlerde. Amerika'ya ilk geldiğim dönemlerde aldığım vizeyle ilgili. Takım elbise mesela, hani böyle çok resmi olmayın. Çünkü benim gözümün önünde takım elbiseli bir iş adamı ret aldı mesela. Normal, çok yani kirli de olmayın. Çok böyle ne bileyim yırtık pırtık bir şey de giymeyin. Bir gömlek ya da bir güzel bir tişört, kot pantolon olabilir. Kıyafetlerinizi düzgün seçmeye çalışın. Yani çok resmi olmayın. Mesela ben İstanbul'daki konsoloslukta başvurumu yapmıştım. İlk başta ben hani böyle bankadaki şey gibi böyle banklar var. İşte cam var o arada. Ben öne oturdum, hani bakalım ne soruyorlar diye. Tabii ilginç şeyler de duydum. Mesela bir iş adamı, elinde büyük bir dosya vardı ama hiç yurt dışına gidemediği için turistik vizesi ret oldu. Ondan sonra o dönemde Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir mühendis başvurmuştu, ret aldı. Bir teyze ret aldı. Ondan sonra eşi burada olup da herhalde öğrenciydi eşi. Karısı buraya gelmeye çalıştı, ret aldı. Çünkü niye? Evraklarında eksikler vardı. İşte uçak biletinin rezerve kağıdı yoktu. Örnekler veriyorum. İşte bankada az bir para gösterildi. Bunlar hep önemli faktörler. Şimdi banka deyince arkadaşlar, siz ne kadar bir süreyle buraya geleceksiniz? Örnek veriyorum, 2 hafta. Bu 2 hafta süreç içinde $3.000 gösterirseniz, evet, 2 haftada bu $3.000 bu gidecek şahsa yeter diye düşünür konsolostaki memur. Ama siz ben 3 ay geleceğim, 4 ay kalacağım, işte 4 ay için eğer $3.000 gösterirseniz
Yani şimdi ben de bir memur olsam derim ki ya bu adam 4 ay boyunca 3.000 dolarla nasıl geçinecek orada? Yani bunun oteli var, uçağı var, yemesi var, içmesi var. O yüzden gideceğiniz süreçler üzerine bir araştırma yapın. Hani ortalama ne kadar bir para harcarım, ona göre o para miktarını gösterin. Çünkü birçok arkadaşımız, takipçimiz yazmıştı. Dün abi ben vize alırsam işte ne kadar para gösterin diye. Şimdi siz düşük bir para gösterirseniz tabii ki sıkıntı olur. En az 3 aylık diye hatırlıyorum maaş bodrolarınızı göstereceksiniz. Eğer atıyorum yeni bir işe girdiyseniz, eğer 1 aylıksanız sıkıntı oluyor tabii. Yani siz hani turistik olarak değil de oraya kaçak gibi gidecek bir izlenim bırakabilirsiniz arkadaşlar. Benim vize mülakatım oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Ben 20 ülke gezmiştim. Zaten pasaportumda birçok giriş çıkış vardı. Eşimle beraber bir Almanya seyahatimiz vardı. İşte Yunanistan seyahatimiz vardı. Eşimin de giriş çıkışları vardı ama 2 tane kızımın hiçbir yurt dışı giriş çıkışı yoktu. Ben hani şair olduğum için sanatçı kimlik kartımı gösterdim. Eşim emekliydi. Emeklilik kimliklerini gösterdi. Ben de emekli oldum ama EYT'ye takıldım. Buradan da bütün EYT'lilere de selamlarımı gönderiyorum. Yani bütün her şeyim de oldu, primlerim de oldu ama yaşa takıldım maalesef. Ondan sonra işte memur sordu. Bakın çok böyle net cevaplar verdik arkadaşlar. Böyle hani lakayt bir şekilde konuşmadık, lafları gevelemedik. Ondan sonra işte niye gidiyorsunuz dedi. Turistik olarak. Yani turistik derken bir de bir soru daha sordu. Tam hatırlamıyorum. 20. evlilik yıl dönümümüz dedim. Balayına gidiyoruz dedim. Bunu bir ekleme yaptım. Çok güzel dedi yani, kadın böyle bir hoşuna gitti. Çok da güzel Türkçe konuşuyorlar. Kendileri Amerikalı olmasına rağmen çok güzel bir diksiyonları vardı hanımefendinin. Ondan sonra ne iş yapıyorsunuz dedi. Sanatçıyım dedim. Ayrıntı verir misiniz dedi bana. Bakın o ayrıntıyı istedi. Dedim şairim. Gerekli evraklar dosyamda var. Bakabilirsiniz dedim. Başka hiçbir şey uzatmadım. Hani şu konsere gittim, şunu yaptım, bunu yaptım. Hiç detaya girmedim arkadaşlar. O sordukça ben detaya girmeye başladım. Tabii benim MESAM kimlik kartımı gördü. Ondan sonra eşime döndü. Siz ne iş yapıyorsunuz dedi. Emekliyim dedi. Hiç yurt dışına gittiniz mi dedi, bana sordu. Bakın dediğim kelime şu. Birçok kez uzatmadım. Şuraya gitmedim. Birçok kez dedim. Nereler dedi. Zaten 3 ülke saydım. Gerisinde tamam dedi. İşte Almanya, İsviçre, Yunanistan deyince tamam dedi. Ondan sonra eşime sordu. Siz gittiniz mi? Evet dedi. O da birçok kez dedi. Ondan sonra kızlarıma hiçbir soru sormadılar. Bir soru daha sordular zannedersem. Evet, eşimin emekli maaş evrağını istedi. O da dosyada mevcut dedim. Ona da baktı. Vizeniz onaylandı dedi. Yani bu anlattım hani belki 2-3 dakika sürebilir ama bu hepsi o kadar hızlı oldu ki 1 dakika içinde oldu. 1 dakika içinde vizemizi aldık. Biz ne kadar para göstermiştik? Yaklaşık bir 8.000-9.000 dolar, yani 10.000 dolara yakın bir para göstermiştik. Yani 30.000 Türk lirasıydı. O zamanlar dolar 2 lira mı falan öyle bir şeydi. Hatta 10.000 doların üzerine tam hatırlamıyorum yani. Hani 4 kişinin yetebileceği bir mevlaydı. Mesela kapıdan gelirken de arkadaşlar benim vizem var diye, ben nasıl olsa rahat girerim diye sakın öyle bir şey aklınıza gelmesin. Aldığınız mevcut vizeyle geri bile dönebilirsiniz. Oradaki memurun artık şeyine kalmış. Yani green card'lı olanları bile döndürüyorlar, biz burada duyuyoruz. Arkadaşlar havaalanından indim, kağıt doldurdum işte, yemek yiyecek var mı valizinizde, işte ne kadar paranız var diye. Bunların hepsini doldurdum. Sıraya girdim, epey bir kuyruk vardı. Sonra kısa boylu İspanik kökenli bir adam hani beni çağırarak yeni bir line açtılar. Bana sordu işte neden geldin? Turistik olarak geldim dedim. Kaç gün kalacaksınız? 1 hafta içinde geri döneceğim dedim. Teşekkür ederim dedi. Vizeyi bastı. Bakın 3-4 gün kalmama rağmen bana 6 ay kalma hakkı verdiler. Şimdi bunu neden söylüyorum? Şimdi siz turistik vizesini aldığınız zaman ben orada 6 ay kalırım diye bir kesin bir kural yok. Uçaktan indiğiniz zaman zaten sizin otel rezervasyonlarınıza ya da kalacağınız adresi zaten orada siz belirtiyorsunuz. Bu adreste ne kadar kalacağınızı söylediğiniz zaman işte örnek veriyorum 1 ay. Size 1 aylık kalma hakkı da verebilir. İlla ben o vizeyi aldım diye 6 ay hani kesin diye bir şey yok arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Bu sefer 1 aylık verirler. Siz onu kontrol etmezsiniz. Dönüşte bu sefer sıkıntı yaşarsınız. Elinizdeki turistik vize de iptal olabilir. Şimdi siz Amerika'ya geldiniz, işte 3 ay kalacaksınız. İşte bu 3 ayı ben gezerek değil de biraz çalışarak falan derseniz arkadaşlar öyle bir hakkınız yok.
Turistik vizesiyle kesinlikle çalışamıyorsunuz. Çalışan var mı? Evet var. Kaçak yollarla çalışıyorlar. Düşük miktarlarda para kazanıyorlar. Ama herhangi bir şikayet olursa yakalandığınız zaman tamamen deport yiyorsunuz ve elinizdeki vize de iptal oluyor ve 10 yıl bu ülkeye giriş yapamıyorsunuz. Eğer turistik olarak geliyorsanız arkadaşlar sakın böyle bir işlere girmeyin. Eğer diyelim ki siz geldiniz burada, beğendiniz Amerika'yı, ticaret yapmak istiyorsunuz. O elinizdeki turistik vize B1 ya da B2 ikisinden birisi de olabilir. Statüyü burada da değiştirebilirsiniz. Yani E1, E2, E5 statüsüne burada da geçebilirsiniz. Turistik vizeden öğrenci vizesine burada da geçiş yapabilirsiniz. O yüzden iyi bir avukatla görüşmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu tür avukatlar hani danışmanlık veriyorlar ve hakikaten bizim Türk avukatlar bu konuda çok iyiler. Yani New York bölgesinde 2-3 tane çok iyi avukatlarımız var. Benim bulunduğum bölgede Cahit Bey var. Ben zaten onunla görüşmelerimi yapıyorum. Sıkıştığım zaman arıyorum, sağ olsun her türlü bilgiyi veriyor. Hani mesela evlilik yapacağınız zaman elinizde turistik vize var. Türkiye'den başvurunuzu değil de gelir burada evlilik yapıp burada işleri hızlandırabilirsiniz. Ama şu anda şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Pandemiden dolayı birçok turistik vize yani açılsa bile maalesef herkesi kabul etmeyecekleri söylentisi var. O yüzden hani bütün donelerinizi, dosyalarınızı sağlam yapın, paranızı iyi bir miktarda bankaya koyun, acenteyle çalışın derim. İngilizceniz çok iyidir, evrakları doldurabiliyorsanız tabii ki kendiniz doldurabilirsiniz. Ekstra bir kimseye para vermeyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey ama hani size nacizane tavsiyem arkadaşlar. Evraklarınızı doldurun. Bütün her şeyinizi tamamen yapın. Ondan sonra vizeye başvurun. Bu sıralar F1 vizelerinde de birçok arkadaşımızın red aldığını da duyuyoruz arkadaşlar. Yani 10 kişiden ikisi alabiliyor, 8'i red alıyor. Potansiyel kaçak olarak görünüyorlar öğrenciler. İşte gelip de burada dönüş yapmadıklarını tahmin ediyorlar. Gerçi turistik vize aldığınız zaman da sizler birer potansiyel kaçak olarak görünüyorsunuz onların gözünde. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi maaş bordrolarınızı, bankadaki işte tutacağınız para, ondan sonra D160 formu, en az 6 aylık pasaport, bunlar önemli faktörler. Bunları siz yaptığınız zaman adres bilgilerinizi, kalacağınız yerdeki işte Amerika'da nerede kalacaksanız adres bilgilerinizi yazarsanız ondan sonra arkadaşlar bir sıkıntı olmaz. Her türlü vizenizi alırsınız. Bir de şu da var, şunu da özellikle ilave edeyim. Eğer hiçbir şekilde yurt dışına çıkmadıysanız arkadaşlar Amerika vizenizde biraz sıkıntı olabilir. Eğer yapabiliyorsanız Schengen alın ilk başta. Bir akrabanız vardır Almanya'da, örnek veriyorum. İlk başta onun yanına bir ziyaret edin. Schengen'inizi alın, 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık neyse. Yani pasaportunuzda bir vize olsun, bir giriş çıkışınız olsun. Yani 01 pasaportla Amerika'ya başvurmayın arkadaşlar. Bunlar önemli faktörler. Yani dediğim gibi potansiyel kaçak olarak görünürsünüz. Yani şimdiye kadar hiçbir dünyaya gitmemiş, hiçbir gezinti yapmamış. Neden Amerika'ya geliyor diye böyle soru işaretleri oluyor. Dediğim gibi önümde 3-4 kişi bir anda red aldılar. Yani iş adamı olsun, mühendis olsun, büyükşehir belediyede çalışan, yani sonuçta memur ya da özel taşeronda çalışıyor. Tam bilmiyorum ama sonuçta büyükşehir belediyesinin evraklarını getirdiği halde red aldı arkadaş. Niye? Çünkü hiç hayatında yurt dışına çıkmamıştı. O yüzden size tavsiyem yurt dışına, işte Almanya, Yunanistan'a, artık neresi en kolay vize veriyorsa şu anda Avrupa'da, benim bildiğim Fransa veriyor şu anda. Fransa'ya gidin, bir hafta bir tatil yapın. Ondan sonra elinizde bir giriş çıkış olsun. Sonra turistik vizesine başvurursunuz. Ondan sonra gelir burada gezersiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer sorularınız varsa bunları mesaj bölümüne yazarsanız zaten birçok mesajı da cevaplıyorum arkadaşlar. Şimdilik bu kadar diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.